Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu efsane güzel çantayı yapacağız. Efsane diyorum çünkü hemen bu çantayı kendime ayırdım. Bunu kimseye vermeye kıyamam. Gerçekten hem çok büyük bir emek hem de gerçekten son derece şık, güzel, gösterişli, kocaman bir çanta yaptık. Hemen detaylarını göstermek istiyorum size. Bakın şöyle püsküllerimizi zincire taktım. Rahatlıkla istediğim zaman çıkartıp istediğim zaman takabileceğim şekilde hazırladım kombinlerime göre. Kocaman yan ceplerimiz var. Görüyorsunuz. Şu kenarlarındaki bolluk müthiş bir hava kattı. Yine 2 santimlik 70 santim dikmeli deri saplarımız ve vazgeçemediğim o deri iç cebimiz. Bu çantamda siyah tercih ettim. Hemen detaylarını vereceğim size videonun en başında. Bir kere şunu söyleyebilirim. 750 gram toplamda ip kullandım bu çantaya. Kese kağıdı rengi kağıt ip kullandım. 3,5 milimetrelik tığ ile örüldü tüm parçaları. Ve görüyorsunuz en son parçalarımızı ilmek kaydırmayla birleştirdik. Çantamızın en geniş şu ağız kısmının bir uçtan bir uca ölçüsü 60 santim. Boyumuz ise yaklaşık 36,5-37 diyebileceğimiz bir ölçüde. Tekrar söylüyorum, 60 santime 36 santim. Tüm parçaların detaylı ölçülerini biraz sonra bulabileceksiniz. Gerçekten çok şık, çok güzel, çok gösterişli bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle bu çantayı örmeye karar verirsiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak çantaları benimle birlikte örebilirsiniz diyorum. Zil butonunu aktif hale getirmeyi de unutmayın ki ben videoyu yükledikçe sizlere hemen bildirim olarak gelsin. Çantalarımdan böylelikle haberdar olabilirsiniz diyorum ve heyecanla çantamızı örmeye başlayalım istiyorum. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi çantamız görmüş olduğunuz üzere 1, 2, 3, 4 farklı kalıptan oluşuyor. Bu parçadan 2 tane, bu parçadan 2 tane, bu parçadan 2 tane örüyoruz. Buradaki tabanımızdan da bir tane örüyoruz. Şimdi burada ilk olarak bakın şöyle bir ekran resmi alabiliyorsanız alın. Değilse de bunları başlangıçta not almanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir karışıklık yaşamamanız için. Parçaları not alın ve sonrasında başlayıp doğrudan örebilirsiniz. Gerçekten çok kolay parçalarımız. Bakın buralarda da görüyorsunuz yan parçalarımız var. Bir tane daha şöyle görüyorsunuz yukarı doğru açılan bir parçamız var. Aynı genişlikte başlayan, bakın şöyle göstereyim, daha fazla açılan bir parçamız var. Bunların arttırmaları farklı. Bu sayede de finalde farklı genişliğe ulaşmış oluyorlar. Şimdi hepsinin sayısını, sırasını vereceğim ve sonrasında da bunların nasıl örüldüğünü göstereceğim sırasıyla, merak etmeyin. Bakın şöyle cepleri diktiğimizde şöyle bir görüntü olacak. Kenarda bir cebimiz var burada. Rahatlıkla eşyalarınızı koyabileceğiniz. Şimdi dilerseniz hemen parçaların detaylarıyla başlayalım. Şimdi önce şu düzgün hepimizin zaten örmeyi bildiği, örebildiği parçalarla başlayalım. Bu parçamız görmüş olduğunuz üzere önce şu büyük dikdörtgen parçamızdan başlayalım. Bakın 51 artı 1 zincirle başlıyoruz. 51 ilmek olacak şekilde örüyoruz. Peki burada önemli olan ne? Santim ölçümüz. Bakın ilmeklerinizi kendiniz ayarlayın. Benim burada 51 ilmeğim 30 santime karşılık gelmiş. Sizin kaç ilmeğiniz 30 santime karşılık geliyorsa orada durun. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Fazladan zincirlerinizi çekebilirsiniz ve sık iğnelerinizi yapmaya başladığınızda 30 santim olana kadar devam edin. Ve sonrasında git gel git gel git gel, ne zaman? 36 santim olana kadar. Çantamızın boyu 36 santim. Ben 61 sırada ulaştım 36 santime. 61 sıra git gel git gel yaparak 36 santime ulaştım. Şimdi devam ediyorum. Diğer parçamız, bakın tam bunun altına denk gelecek olan taban parçamız. Birebir aynı olması gerekiyor zaten bu parçamızın.
Bakın yine aynı şekilde 51 ilmekle başlıyoruz. Benim 19 sıra olmuş. Sizin kaç sıra olur o bilinmez. Burada önemli olan 11 santim olana kadar örüyoruz. Yani 30 santime 11 santim olacak şekilde bir taban hazırlıyoruz. Bundan tabii ki de bir tane yapıyoruz. Tabanımız, çantamızın tabanı bir tane. Bu parçalarımızı hazırladıktan sonra ise görüyorsunuz şu yan parçalarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Sonra örerken tekrardan üzerinde duracağım. 20 ilmekle başlıyoruz bunlara. Bakın bunların tabanları eşit. Fark nerede? Bunların arttırma kısımlarında. Bakın birinci parçayı eni 30 santim olacak şekilde yine 61 sıra. Buradaki kilit noktamız bu. Bunu kaç sıra ördüyseniz bu parçayı da aynı sırada örmeniz lazım. Çünkü diktiğinizde, birleştirdiğinizde bunların ağız ağza denk gelmesi gerekiyor. Yani bu 61 sıraysa o zaman bu da 61 sıra olacaktır diyorum. Bakın yine şu zaten 61 sıra ördüğünüzde aynı yüksekliğe ulaşıyorsunuz. O da 36 santim yüksekliğinde olmuş oluyor. Devam ediyorum diğer parçada. Yine 20 ilmekle başlıyorum ve bu 20 ilmeği ördüğümde bakın görüyorsunuz artık ağız kısmı 37 santime ulaştı ve bunu sadece 41 sıra ördüm. Yani 25 santim ördüm. Buna göre bir 11 santim daha az örüyoruz ikinci parçayı. Siz yine kendi sıra sayınızı ayarlarsınız. Burada lütfen ölçüleri baz alalım. Bakın 36 santime 30 santimlik bir dikdörtgen örüyoruz. 11 santime 30 santimlik bir dikdörtgen örüyoruz. Yine 36 santime 30 santimlik, bakın burada ölçtüğümüz kısım yükseklik, bunu unutmayın. Yani şu kenarı ölçmeyin. Kenarı ölçerseniz hata yaparsınız. Şu yüksekliği ölçüyoruz. 36 santime 30 santimlik bir görüyorsunuz V diyebiliriz parçamız var. Yamuk diyoruz biz buna matematikte. Sonrasında 25 santime yüksekliğinde yine ağız kısmı 37 santim olacak şekilde ise bu parçamızı örüyoruz. Hepsi bakın 2 tane, bundan 2 tane, bundan 2 tane, sadece tabanı bir tane olacak şekilde örüyoruz. Evet, şimdi ilk olarak şu düz dikdörtgen parçalarımızı yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi göstermelik başlayacağım. Çok fazla göz tutmayacağım bunun için. Hatta elimde şu an farklı bir ip var. Ben tamamen şu anda nasıl örüldüğünü göstermek için yapıyorum. Daha az ilmek tutacağım bunun için. 3,5 milimetrelik tığla ördüm parçalarımı. Gerçekten oldukça bakın güzel kalıp gibi oldu. Kağıt ipim de biraz ince ve diriydi. O yüzden böyle tok bir duruşu oldu parçalarımızın diyebiliriz. Şimdi hemen başlayalım dilerseniz. Şöyle bakın tutuyorum, bir tane çekiyorum, bırakmıyorum. Bir tane daha çekiyorum, şimdi bırakabilirim. 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 tane bence yeterli. Siz kaç tane yapıyorsunuz? Dediğim gibi benim 51 tane olmuş. 51 ilmek olmuş. Yani 51 artı bir zincirle başlamışım. 30 santim burada olması gereken. Unutmayın. Siz 30 santime geldiğinizde durabilirsiniz. Şimdi aldım. Çeviriyorum arkasını. Döndüm. Arkadaki bakın şu tepe noktaları, yani şöyle şurada gördüğünüz gibi tek kanatlar var. Bu kanatlara giriyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Hiç kesmiyorum artık. Zaten yeterince küçülttük.
Bakın her bir zincirimize birer tane battık ve görüyorsunuz sık iğnelerimizi oluşturduk. Sizin kaç tane? 51 tane. Benim kaç tane oldu? Şimdi sayalım. 3, 6, 8 tane. Bakın 9 zincirle başlamıştık. 8 tane olmuş oldu. Döndüm. Hemen bir zincir çekip döndükten sonra bakın ilk tepe, buradan görüyorsunuz zaten VV'leri. İlkine giriyorum. Evet. Bakın bu şekilde git gel. Tekrar bakın bir zincir çektim, dönüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum farklı. Sadece dönüşlerde bir zincir çekiyorum ve sonrasında her bir sık iğnenin tepesine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptığım tek şey bu ve bunu ne zamana kadar? Toplamda 36 santim olana kadar yapıyoruz. 30 çarpı 36 santimlik 2 tane dikdörtgen, 11 çarpı 30 santimlik, evet bakın görüyorsunuz, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi aynı ilmekle başlanıyor, birebir ikisi de aynısı. Tek fark, bunu 11 santimde bırakıyorsunuz, bunu ise 36 santim olana kadar örüyorsunuz. Bundan 2 tane, bundan 1 tane hazırlayıp hemen ne yapıyoruz? Geliyoruz ve diğer parçalara geçiyoruz. Evet, biraz önce göstermiştim, tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz üzere 30 santime 11 santimlik bir tane dikdörtgenimiz. 30 santim eninde görüyorsunuz. 36 santim boyunda büyük ön ve arka parçalarımız. Bakın 2 tane var elimde. Şimdi bunları kenara ayırdım ve hangi parçaya geçiyoruz? Artık şu parçaya geçiyoruz. Yani yine çantamın boyunda 36 santim örecek olduğum parçaya geçiyoruz. O da kağıdımızda bakın burada duruyor. Şimdi kaç ilmekle başlıyoruz? Unutmayın. 20 ilmekle başlıyoruz. Yani 20 artı 1 zincirle başladım ben. Unutmayın. 20 artı 1 zincirle. Bakın burası kaça denk geliyor onu yazmamışım. Unutmayın. Benim buradaki 20 ilmeğim 11 santime karşılık geldi. O yüzden bunu 11 santimde bitirdim. Yani şuradaki ölçümle buradaki ölçüm birbirinin aynısı olmak zorunda. Şimdi gelelim bu parçayı nasıl örüyoruz. Evet. Şimdi yine zincirimi çektim. Kaç zincirle başladım ben? Tekrar söylüyorum. Toplamda 21 zincirle başladım. 21 zincirle başlayıp ilk ilmeğin, bakın, birinci ilmeği bırakıyorum. İkinci ilmeğin içine geliyorum. Bir, aynı noktaya tekrar batıyorum ve hemen ilk başlangıçta buraya bir çift yapıyorum. Bakın, hatta şöyle en başlangıç ilmeğimize bir tane işaretleyici koyalım, görmüş olun. Sonrasında yanındakilerden devam ediyorum. Geldim artık son ilmeğimizin içine. Son ilmeğimize de giriyorum. Ve buraya yine ne yapıyorum? Bir çift yapıyorum. Bakın.
hem başında hem sonunda ne yaptım? Birer tane çift yaptım. Çift yaptığım noktalara işaretleyicimi taktım. Görün diye. Bakın bu noktalara çift yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve 3 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan devam ediyorum. 1. Bakın siz bunu nerelere taktınız? 1. ve 20. ilmeğe taktınız. Kısmı. Evet, görüyorsunuz 3 sıra normal bir şekilde ördüm. Şimdi zincir çektim, döndüm. Tekrardan 1. ve sonuncu ilmeğimin içine çift yapıyorum. Bakın tekrar buraya ne yaptım? Çift yaptım. Yine görmeniz için çift yaptığım noktaları ne yapıyorum? Buraya işaretleyicimi takıyorum. Şimdi geliyorum sıranın sonuna kadar. Geldim sonuncuya. Bakın yine aynı şekilde son ilmeğe girdim. Aynı yere bir kere battım. Girdim, tekrar battım. Yine ne yapıyorum? Buraya işaretleyicimi takıyorum. Şimdi artık bunun üzerinden gösterebilirim. Şimdi size de işaretleyicilerimle arttırma yaptığım noktaları işaretleyeceğim. Bakın ilk başta ilk çifti yaptığımız nokta başlangıç ilmeğimiz. Burayı işaretleyicimi taktım. Sonrasında görüyorsunuz 1, 2, 3 sıra normal ördükten sonra burası. Geliyorum çift batılan yerler. Bakın burası. Burası. Görüyorsunuz aralarda hep 3 sıra var bu şekilde. Bu en sona kadar gidiyor. Bakın şu şekilde işaretleyicilerimi taktım. Yapılan arttırmaların yapıldığı noktalara. Siz de bu şekilde bir arttırma 3 sıra düz, bir arttırma 3 sıra düz şeklinde gidiyorsunuz. Arttırmalarınızı sıranın başında ve sıranın sonunda yapıyorsunuz. Bakın şöyle gösteriyorum. Hep şu kenarlarda arttırmamız var. Şimdi arttırmalarımızı nerede yapıyoruz? 1. sırada yaptık. 5. sıra, sonrasında 9. sıra, sonrasında 13. sıra, sonrasında 17. sıra, 21. sıra, 25. sıra şeklinde gidiyor. Yani 3 tane düz, bir tane ne yapıyoruz? Çift yapıyoruz. Bu şekilde bu parçamızı bitirdik. Sonrasında şimdi ne yapıyoruz? Diğer parçamıza geçelim. Artık arttırması fazla olan, daha çok genişleyen parçamızı örmeye başlayacağız birlikte. Şimdi tekrar söküyorum parçamı. Bakın ilk sırada arttırmam vardı, hatırlarsanız o kalacak.
İkinci sırayı düz örmüştük. O da kalacak. Burada şu şekilde ilerliyoruz. Bakın bir zincirim çekilik zaten. Alt sırada arttırmamız vardı. İşaretleyicimi taktım. Şimdi bir sıra düz ördük ve zincirimi çektim, dönüyorum. Yine sıranın başında bir tane çift battım. Yani bu sefer bir sıra düz örüyoruz, bir sırada arttırma yapıyoruz. Bu parçamız da bu şekilde ilerleyecek. Bakın şimdi 3. sırayı örüyorum ve başında sonunda yine arttırma yaparak ilerliyorum. Geldim bakın sonuncuya, aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Şimdi bu sıra böyle düz gidiyor. Bir sıra arttırma. Bir sıra düz, bir sıra arttırma şeklinde ilerliyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz arttırmalarımızı bir not alalım. İnelim. Şöyle. Bu parçada, şu görmüş olduğunuz parçada bir sıra artırma yapıyoruz. 3 sıra düz örüyoruz. Bir sıra arttırma, 3 sıra düz ör. Şuradaki parçamızda, bu parçamız için, buradaki parçamızda ise bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra arttırma, bir sıra düz ör şeklinde bakın ilerliyoruz. Ne zamana kadar? 25 santim olana kadar. Unutmayın. Bu 36 santim olana kadardı. Bu 25 santim olana kadar. Hemen göstereyim size. Şimdi sıra geldi bu parçalarımızı eklemeye. Burada neye dikkat edeceğiz? Şu ağız kısmına dikkat edeceğiz. Şu örgümüzün bakın en son bitirdiğim kısmı, şu düzgün kısmı öne gelecek. Yine aynı şekilde bu parçamızın da bakın düz kısmı, yani en son sırayı bu taraftan örmüşüm. Burayı ne yapıyorum? Öne getiriyorum. Şimdi bu parçaları tam dip noktasından geliyorum. Birleştiriyorum. Yine burayı da aynı şekilde. Buradaki ilmek. Şimdi artık bu noktadan sonra ne yapıyorum? Sırayı sayıyorum. Bakın hepsinin ağız ağza gelmesi lazım. Düzgün bir şekilde ağız ağza gelecek şekilde bunları birleştiriyorum. Şöyle. Takip ediyorum. Evet. Bakın işaretleyicilerimi bu şekilde taktım bir tarafına. Aynı şekilde şimdi diğer tarafına da takıyorum. Evet. Siz tabii normalde parçaları ördükten sonra bu şekilde bakın ipi koparmadan birleştirerek devam edebilirsiniz. Ama tabii ki de ben sizlere göstereceğim için öncesinde bütün parçalarımı hazırladım. Şimdi hepsini ne yapıyorum? Örerek birleştiriyorum. Geliyorum şimdi başlangıç noktasına.
Burada şu en son sıkıştırma yapıyoruz ya. Bu sıkıştırmayı yapmıyoruz. Bakın bunu iptal ediyoruz. Burada bir çıkıntı oluşmasını istemiyorum. Bu ilmeği doğrudan bu şekilde çıkartıyorum. Görüyorsunuz. Sonrasında tekrar şöyle girip bu parçayı bu şekilde öne doğru ne yapıyorum? Çekiyorum. Bunu daha sonra gizleyeceğim. Hemen buradaki birinci ilmekten giriyorum. İpimi aldım alttan ve bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi aynı noktaya tekrardan giriyorum ve buraya ilk sık iğnemi, gerçek sık iğnemi yapıyorum. Hemen altındaki sıraya giriyorum. Buraya da bir sık iğne. Hemen altındaki sıraya giriyorum. Buraya da bir sık iğne. Bakın her sıraya bir tane. Evet. Görüyorsunuz bu şekilde her sıraya bir tane sık iğne olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Evet. Evet, şimdi geldik artık buradaki birinci ilmek. Bakın görüyorsunuz. Buradaki birinci ilmek. Yine buradaki sıradaki ilmeğime girdim. Devam ediyorum buradan. Buradaki ikinci sıra. Bakın burada da bir alt sıra. Aynı sırayla. Bir oradan. Bir oradan. Şimdi bu şekilde birleştirdiğimizde eklerken daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Yani önce bu iki parçayı birleştirip daha sonra gövde parçasıyla birleştirmemiz bize çok daha güzel bir görüntü verecek. Bakın bu şekilde çok rahat bir birleştirme sağlayacağız birazdan. Şimdi kalın bir parçayı birleştirdiğimiz için sık iğnelerimizi yaparken bu noktada iki parçayı birleştirirken güzel sıkı yapmaya çalışın biraz. Evet. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde aşağıya kadar, köşeye kadar gelelim. Evet, geldim artık köşe noktasına. Bakın işaretleyiciyle tutturduğum noktaya geldim. Şimdi buraya bir tane buraya girdim. Bir tane buraya girdim. Ve bu şekilde buraya görüyorsunuz sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı noktaya tekrar yapıyorum. Bu arada burada alttaki ipleri de artık burada içinden yürüteceğim. Bakın görüyorsunuz bu şekilde bir köşe çevirmiş olduk. Şimdi sıradaki görüyorsunuz ikinci burada sık iğnem var. Bu sık iğneye girmek burada biraz zor. Çünkü bunlar başlangıç olduğu için burada hemen tığ küçültüyorum.
Evet, burada tığı küçülttüm ki bunlara rahat batabilelim diye. Bakın sıradaki ilmek bu. Yine burada da sıradaki ilmeğimiz bu. Bakın bu şekilde girdim. İplerimi de aldım arasına. Şimdi yürüterek üstüne örmeye başlayacağım. Yine buradan aldım bir tane. Buradan aldım. Sayı eşit olduğu için bakın zaten hizası işaretlememe, tutturmama gerek yok. Hemen bir ilmek oradan, bir ilmek oradan ne yapıyorum? İlerliyorum. Şimdi bu parçanın kenarının nasıl dolaştığını göstereceğim. Oradan sonrakileri artık kendiniz dolaşabilirsiniz. Her seferinde şöyle ağız kısmından başlayacağız ve sadece 3 tarafını dolaşacağız. Unutmayalım. Ağız kısımlarını dolaşmıyoruz. Şu ipleri bir keselim. Şimdi burası anlaşıldı diye düşünüyorum. İşte bu yüzden ilmek sayılarımızın aynı olması lazım. Yani bu birleştirdiğim iki parçanın başlangıç ilmeklerinin eşit olması gerekiyor. Evet. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın buraya geldiğimde köşeye yine 2 tane batacağım. Aynı burada olduğu gibi şu köşe hattını çevirmek için. Sonrasında tekrardan ağız ağıza geleceğim ve buraya kadar örüp burada bitireceğim. Aynı iki parçamdan bakın aynısından bir daha var. Yine neye dikkat edeceğim? Şu ağız kısmına dikkat edeceğim. Ağzı düz olacak. Bakın yine geldim. Ağzı düz olacak. Yine bu şekilde iki parçamı tutturacağım. Yine bunun 3 kenarını dolaşacağım. Sonrasında ne yapıyorum? Bakın. Geldim diğer parçalarıma. Yine burada da ağız kısmı burası bakın. Ağız kısmını bulduktan sonra şöyle hemen 1 2 ve 3 geldim başlık bakın ağız kısmını buldum. Düzgün kısmı buldum. Sonrasında 3 kenar bunun da dolaşıyorum. Aynı şekilde ön arka parçayı da bitiriyorum ve geliyorum tabana. Taban kısmına geldiğimde de yine aynı şekilde aynısını yapmazsak ilmek sayılarımız değişir unutmayın. Yine bunu da geliyorum. Bakın zaten ağız kısmındayım şu anda. İpimi koparmamışım. Yine bunu da aynı şekilde bu kısmını, bu kısmını ve bu kısmını ne yapıyorum? Dolaşıyorum. Yani bütün parçaların 3 kenarını sık iğne ile dolaşıyorum. Geliyorum ondan sonra ilmek kaydırmayla tüm parçalarımızı birleştiriyoruz. Evet şimdi bakın parçalarımızı artık hazırladık. Kenarlarının sık iğnelerini yapınca son derece düzgün bir görüntüye kavuştu. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Tabanın etrafına parçalarımı koydum. Bakın hepsi yüzünde görüyorsunuz sık iğnelerimizin yönünden belli oluyor. Çantamızın dışında kalacak kısmı bakın hepsinde aynı şekilde bıraktım. Bakın cep kısmımız ilk başta şöyle duruyor. Sizi korkutmasın. Şöyle bunu katladığımız zaman o cep aslında o kadar çıkıntıda değil. Merak etmeyin. İki tarafında cebi var. Muazzam kullanışlı bir çanta hazırlıyoruz birlikte. Bu şekilde
parçalarınızı hazırlayın ve haydi hep birlikte şimdi ilmek kaydırma kısmına geçelim. Hemen onu göstermek istiyorum. Kamerada yakın açıya girdiğimizde anlaşılmayabiliyor. Bakın şöyle başlayacağız bir köşeden. Şöyle 4 kenarı ilmek kaydırmayla dolaşacağız. Bitirdiğimiz noktadan yukarı doğru çıkarak bir tarafı bitirmiş olacağız. Sonra her seferinde tabandan başlayıp yukarı, tabandan başlayıp yukarı, tabandan başlayıp yukarı doğru bu parçaları da birbirine yine ilmek kaydırmayla birleştireceğiz. En son artık sap aşamasına geleceğiz. Dilerseniz içine astar çalışabilirsiniz. Sımsıkı bir çanta zaten. Hiç deliği yok. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz kendi dışlarında cebi var ama içinde de cep olsun isterseniz yine kendi örgüsünden bir cep örüp içine cep de yapabilirsiniz. Ama ben şu içine ayrıyetten artık cep dikmedim. Gerek görmedim ona. Şimdi çok güzel çıt çıtım var, saplarım var. Onları takacağım finalde. Ama siz dediğim gibi hepsini örgü olarak da hazırlayabilirsiniz diyorum. Ve haydi hazırsanız hemen birleştirmeye başlayalım. Evet, şimdi geldik artık birleştirmeye. Şimdi şuradan başlayacağım. Bakın buradaki bir kanattan giriyorum. Köşelerde 2 taneydi hatırlarsanız. O 2 tanelerin içteki kısmı, yani ilkini alıyorum. İpimizi alttan verdim. Şimdi ipimi çektim. Çıkarttım ilmeğimi. Bakın bu şekilde çıkarttım. Hiçbir şey yapmıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tane buradan girdim. Bir tane buradan girdim. Yine alttan. Bakın tığımın ucu yukarıda. Bu önemli. Yukarıda bakın. Bundan geçtim. Bundan geçtim. Şimdi bunun içinden geçirdim. Tekrar gösteriyorum. Buradan girdik. Bakın tek lobundan giriyorum. Sıradaki bu. Girdik. Buradan girdim. Yine buradan girdim. Geçirdim. İlmek kaydırdım. Bakın son derece güzel bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Benim en sevdiğim birleştirme yöntemi bu. Siz dilerseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde komple dolaşacağım. 4 kenarını birden dolaşacağım. Burada birer kanadından almamızın sebebi hem bir kalınlık oluşmaması hem de daha düzgün. Bakın bunun kenarında bir hat oluşuyor. Bunun kenarında bir hat. Ortada ilmek kaydırma, daha düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Çıkarttım, ikisinden de geçirdim. Burada en önemli nokta ipimizin altta olması. İkisinden de geçirdim. İşte bu kadar. Evet. Şimdi bu şekilde komple dolaşacağız çantayı. Bakın buraya geldik. Ağız ağza zaten ilmek sayımız aynı olduğu için, eşit olduğu için birleştirmeye başladığınızda doğru noktaya kadar ulaşacaksınız. Sonra buradan aynı şekilde bakın hep şu köşelerdeki 2 tane battığımızın alttakini alıyoruz. Üsttekini almıyoruz. Bunu kenarı birleştirirken bıraktık. Şu alttakinden devam ediyoruz. Yine bakın burada köşedeki 2 tanenin ilki. Yine burada köşedeki 2 tanenin ilki. Yani bu şekilde pır etraf köşeyi ilmek kaydırmayla dolaşıp geleceğiz. İlmek kaydırmayı beceremeyenler. Bazen böyle düzgün bir ilmek kaydırma yapmakta zorlanabiliyorsunuz. Sizinkisi daha katmanlı olabiliyor.
O zaman ne yapacaksınız? Bunu yapmayıp onun yerine yine aynı şekilde şu içteki şu an battığım kanatlardan bakın yine şu ilmekle şu içteki ilmekle şu şekilde içteki ilmekleri böyle karşılıklı dikerekten birleştireceksiniz. Yine çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz o şekilde diyorum. Şimdi dilerseniz ben bir 4 kenarı birleştirip geleyim. Sonra yukarı nasıl çıkıyoruz onu göstereceğim sizlere. Evet, şimdi bakın başladığım noktaya geldim. En son noktaya da yaptım. Şimdi artık ne yapıyoruz? Gövde kısmını yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz. Şimdi artık burada önümdeki ilk ilmek, bakın ilk ilmek, hatırlarsanız çiftlerin birer ilmeğini bırakmıştık. Şimdi oralara giriyoruz. Şimdi sırasıyla yukarı doğru ilmek kaydırmaya devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz, yukarı doğru böyle düzgün bir şekilde çıkabiliyoruz. Bir ilmek oradan, bir ilmek oradan. Şimdi yani tabandaki yaptığımızın birebir aynısı, görüyorsunuz, hiçbir fark yok. Şimdi burayı da yukarı kadar çıkayım. Bir sonraki noktayı nasıl başlayacağız? Yani şöyle göstereyim. Şurayı başlarken buradan itibaren nasıl yukarıya çıkacağız? Hemen onu da göstereceğim. Ve artık diğer tarafların hepsini tamamlayıp geleceğim. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın en son ilmek kaydırmamı da yaptım. Şimdi buraya bir zincirle sıkıştırıyorum ve burada ipimi artık kesiyorum. Sonrasında bu ipimi artık şöyle ne yapacağım? Gizleyeceğim iğneyle beraber. Şimdi geliyoruz diğer tarafa. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereceğim. Öncelikle tam şu köşe hizasındaki alttaki ilmek kaydırmanın gövdesinden giriyorum. Bakın bu şekilde. Sonra ipimi bu şekilde çektim. Yine görüyorsunuz. Şimdi sıradaki ilmekleri alıyorum. İkisinden geçiriyorum. Buradaki yaptığım ilkinden de geçiriyorum. Böylece ilmek kaydırmaya başlamış oluyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde yukarıya doğru şimdi çıkacağım. Siz mutlaka saymayı unutmayın. Ola ki böyle eşitsizlikler varsa fazla olan yere 2 kere batarsınız, dengelersiniz, bir şekilde ayarlarsınız. Yedirme yapabilirsiniz ama mutlaka sayın. Her ilmeğe ilmeklerin karşılıklı olarak eşit olup olmadan emin olun. Ondan sonra ilmek kaydırmalarınızı yapmaya başlayın. Ben eşit sıra sayısı ördüğüm için ve eşit şekilde yanlarını sık iğne dolaştığım için benim sayılarım tam. O yüzden köşeden başlayıp sonuna kadar ilmek kaydırmamı yaptığımda tam tamına gelmiş oluyor. Şimdi bu gösterdiğim yöntemle diğer 3 kenarı da birleştiriyorum. Artık çantamızı komple tamamlamış oluyoruz bu şekilde. En son bakın ağız kısmı bile o kadar düzgün ki hiçbir şey yapmaya gerek yok. Burada hiçbir uygulama yapmayacağım. Ne cep kenarlarına ne ağız kısımlarına. Hepsi son derece zaten düzgün oldu. Ama sizin hafif marullanmalarınız varsa şu ağız kısmınız eğer düzgün olmadıysa o zaman siz bir ters sık iğne ya da ilmek kaydırma dolaşabilirsiniz bu kısımlarına.
Şimdi çantamıza şöyle bir püskül yapmaya karar verdim. Bakın büyükçe bir püskül yapıyoruz. Hemen ölçüsünü size söyleyeyim. Yani yapılmış, kesilmiş, düzeltilmiş haliyle şöyle görüyorsunuz 14 santimlik bir püskül. Oldukça büyük. Bu çantamız da büyük olduğu için ona yakışacak bir püskül. Bir tane elimde hasır rengi var. Şimdi bir tane de siyah yapacağız birlikte. Bunu yaparken şöyle bir ajanda kullanıyorum. Hemen ajandanın ölçüsünü de vereyim size. Bakın toplamda şöyle baktığınızda şöyle yanını da düşünürsek zaten 14,5 santim 15 santim civarında bir şöyle genişliği olmuş oluyor. Benim bu püskül için ideal. Küçük püsküllerde biliyorsunuz elime sarıyorum. Ama bu büyük püsküllerde bu tarz bir ajanda, defter, kitap, hikaye kitabı sizin de elinizde ne varsa ondan faydalanabilirsiniz. Hemen şöyle tutuyorum. Bakın kenar kısmına yapıyorum. Çünkü çıkarması kolay olsun. Çok ortasına yapmayın. Zorlanmayın çıkartırken. Yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Evet, 36 tane doladım. Ve şimdi burayı kestim. Bunu koyuyorum. Yine şöyle ipimden alıyorum bir parça. Şimdi şu şekilde yavaşça çıkartıyorum bozmadan. Şimdi ipi buradan geçirdim. Şimdi bu ipin arasından da geçiriyorum. Evet, bu şekilde tepemizi oluşturduk. Şimdi yan tarafını saracağız. Siz ipinizin kalınlığına göre, çok cılız olmasın. Özellikle uzun bir püskülde çok cılız güzel olmaz. Ama eğer ipiniz ince ise 36 değil 40-42 turda atabilirsiniz. Şimdi tuttum bu şekilde. Başlıyorum sarmaya. Sıralı bir şekilde sarıyoruz. Bakın üst üste öyle rastgele değil. Böyle yan yana. Düzgün bir sarma yapıyoruz. Püskül deyip geçmeyin. Gerçekten çantanın makyajıdır püskül. Ve güzel ve düzgün bir püskül çantanıza şıklık katacaktır. Şimdi bu kadar yeterli benim için. İpi kestim. Şimdi iğneyi şuradaki görmüş olduğunuz sıralı ipin altından geçiriyorum. İğneme takıyorum. Çünkü ipimizin bakın ucu altta, diğer ucu üstte kaldı. Diğerinin yanına alıyorum onu. Aldım. Şimdi bu iki ipi burada güzelce bağlıyoruz. Evet, uzun ipi aşağıya bırakıyorum. Şimdi yine şu kısa üstteki ipimi tekrar üste çekeceğim. Yine bakın buradan altından giriyorum. Burada amacımız düğüm kısmını şu görmüş olduğunuz sıralı kısmın altında bırakmak. Böylelikle düğümü gözükmemiş olacak.
Bakın püskülümüz hazır. Şimdi ucunu keselim. Güzelce formunu verelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi geldim. Bakın artık şu alt kısımlarını kesiyoruz. Düzleyeceğiz, düzenleyeceğiz ve bitecek. Şimdi püsküllerimi böyle çıkabilir yapmak istiyorum. Çünkü bu sayede istediğim zaman püsküllerimi çıkartabileceğim. Çünkü siyah püskül mesela bazen kıyafetlerimize uymayabilir. İstediğimizde takıp çıkarabilelim istiyorum. Başlangıçta ben kahverengi sap takmayı düşünmüştüm. Bakın o yüzden kahverengi hazırlamıştım. Hani size de fikir olması açısından gösteriyorum. Bu şekilde kahve hasırda çok güzel oluyor. Saplarını kahve tercih ederseniz, ben siyah tercih ettiğim için şu anda bu şekilde siyah hasır kullanacağım püsküllerimde. Şimdi hemen deri detaylarını diktim. Tüm deri detaylarını aynı şekilde diktiğimiz için o yüzden ben hepsini hazırladım, diktim. Şimdi sadece bunu dikerken size dikişinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben derileri dikerken bakın bu şekilde mumlu deri ipi kullanıyorum. Gerçekten bununla diktiğinizde hem daha profesyonel bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Hem de bu ipin biliyorsunuz kayma vesaire gibi bir durumu yok. Yani biraz böyle yapışkan bir ip mumlu olduğu için. Çantalarınızdaki deri aksesuarlarınızı bu iple dikebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Peki yoksa ne yapabilirsiniz? Yine aynı bu şekilde dayanıklı naylon ipler kullanabilirsiniz. Dikebilirsiniz. Normal böyle kağıt iple dikmenizi tavsiye etmem. Özellikle bu şekilde delikleri sık olan örgülerde. Bu hem profesyonellikten daha uzak bir görüntüye sebep oluyor. Çünkü hem de kağıt ipin aşınması diğer iplere göre daha fazla olduğu için bu tarz ipleri kullanmak bu anlamda daha avantajlı olabiliyor. Gelin dilerseniz hemen çıt çıtımızı dikelim ve artık çantamızın son halini görelim. Efsane güzel oldu. Gerçekten çok heyecanlıyım bu çantayı sizinle paylaşmak için. Çok güzel oldu. Herhalde kimselere vermeye kıyamam. Kendim takacağım bu çantayı diye düşünüyorum. Hem çok havalı hem çok kullanışlı, çok tarz bir çanta oldu. Haydi hazırsanız hemen artık çıt çıtını dikelim. Diğer aksesuarlarını size göstereyim ve sonrasında artık videomuzu tamamlayalım. Evet, bakın şu şekilde saplarımızı diktik. Şöyle dikişini göstermek istiyorum. Böylemesine diktim dikişlerini. Şöyle göstereyim. İçine yine vazgeçemediğim çok şık deri cebimiz var. Bakın onu diktim. Ve şu şekilde çıt çıtımızın bir tanesini şimdi diktim. Diğerini birlikte takacağız. Hepsini aynı mantıkla diktiğim için o yüzden en kolay gösterebilecek olduğumu seçtim sizlere. Diğerlerinin zaten dikilişleri her şeyi tamamen aynı. Cebimizi de aynı mantıkla diktik. Dediğim gibi hepsinde deri ip kullandım. Bakın şöyle içini de göstereyim. Son derece kullanışlı, şahane, kocaman bir çanta oldu. Eğer ki dilerseniz ve bu çantayı küçültmek isterseniz şöyle enini çok fazla oynamanızı tavsiye etmem. Eğer boyunuz kısaysa ya da minyonsanız böyle boydan birazcık azaltabilirsiniz. Şu anda toplamda boyumuz ne kadar hemen bakalım. Evet, boyumuz 36,5 santim. Siz bunu 4 santim daha küçültürseniz, yani şuraya kadar gelirsiniz. Bu da 32,5 santim yapar. O da sizin için kurtarıcı bir boy olur. Bakın gördüğünüz üzere şimdi püsküllerimi hazırlayacağım. Püsküllerimi şu şekilde yine kademeli bir şekilde takacağım. Böylelikle şu siyahı saptan birazcık uzaklaştırmış olacağım. Şöyle şu şekilde yerleştirmeyi planlıyorum. Biraz sonra onlara geçeceğiz. Ama önce dediğim gibi ne yapıyoruz? Deri çıt çıtlarımızı dikiyoruz. Muazzam bir kalitesi var. Gerçekten orijinalleri, marka çantaları hiçbir şekilde aratmayacak şekilde muhteşem kaliteli deri saplarımı görüyorsunuz. Dikişli çift kat olarak çalışılmış. Zamanla hiçbir şekilde kolunuzdan, terden vesaireden dolayı ayrılma, içinden bezinin çıkma gibi durumları olmaz. Bakın görüyorsunuz çıçıtları bile 2 katlı, son derece muntazam hazırlanmış. Şimdi bunu buraya tutturacağız ve artık çantamızı finalde
bitirerek son haliyle karşınıza geleceğim. Son sadece bu çıt çıtı dikimini gösterdikten sonra püskülleri de nasıl takacağımı sizlerle paylaşacağım. Haydi hemen dikmeye başlayalım. Şimdi öncelikle çıt çıtımızı takıyoruz. Ve sonrasında şöyle saplarımızı aynı hizaya getiriyoruz. Güzelce. Ve şöyle koyup çıt çıtımızın yerini belirliyoruz. Şimdi bu şekilde yerimizi ayarladık. Şimdi bunu bırakıyorum. Hemen deri ipimi takıyorum. Şimdi normalde deri dikiminde çift iğne tekniğinden faydalanılır ama bu tarz böyle şeylerde ben hiç kullanmıyorum. Onun yerine bir tur düz gidiyorum, bir tur geri geliyorum. Ama dilerseniz çift iğne ile de ipin iki ucuna da iğne takarak başlayıp şöyle karşılıklı, yani şu şekilde geçirerek yapabilirsiniz. Ama bunu deri dikerken kolay oluyor ama çantada görünmez dikiş yaptığım için ben, yani bakın dikkat ettiyseniz burada bir dikiş var ama arkasında herhangi bir şekilde, yani burada herhangi bir dikiş yok. Gizli dikişle yaptığım için o yüzden o yöntemi kullanmayı tercih etmiyorum. Şimdi sizler de göreceksiniz nasıl yaptığımı. Yani örgünün önünden hiçbir şekilde dikiş görünmeden nasıl yapıyoruz? Hemen onun püf noktasını vereceğim size. Şimdi gördüğünüz üzere örgümü hafif şöyle yukarı doğru kaydırıyorum ve şöyle en kenardan başlıyorum. Burada nerelerden batmaya çalışıyorum? Her zaman şöyle bakayım tekrardan. Evet. Şu sık iğnelerin arasındaki boşluklardan batmaya çalışıyorum. Çok fazla ip kullanmıyoruz. İpimiz metreyle alıyoruz yani ya da dolakları var. Kıymetli bir ip. O yüzden bakın hemen burada örgünün içinden geçiyorum. Bir altındaki. Bu gözükmemesini sağlayacak. Hemen yanındaki delikten, sık iğneden geriye çıkıyorum. Şimdi bir sonrakinden giriyorum. Örgünün içinden geçtim. Sonra hemen bir sonrakinden. Bakın normal sıralı bir dikiş yapıyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş şeklinde gidiyor. Buradan geçerken ne yapıyorum? Bakın örgünün içinden geçiyorum. İpimi kamufle ediyorum böylece. Şöyle sıkıyoruz birazcık. Gevşek kalmasın. Evet, şimdi bakın artık burayı bitirdik. Ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Şimdi o batmadığımız noktalara batarak geleceğiz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz artık her yer dolu. Boşluklardan da gittiğim için en son şimdi bu tarz ipleri nasıl kapatıyoruz onu da göstereyim.
İster düğümler sık iğnelerinizin içinden gizlersiniz. İsterseniz de doğrudan yakarak bu ipinizi kamufle edebilirsiniz. Şimdi en son noktalardan biraz tekrardan geri dönüyorum. İyice sağlam olsun diye. Kenar noktalarından gevşeme çok yapıyor çünkü biliyorsunuz deriler. Bu kadar yeter. Şimdi bu yöntemi göstereceğim size. Şöyle hafif kesiyorum. Yarım santim kadar bir pay bırakıyorum. Bakın şimdi. İpin ucunu yakıyorum. Hemen eriyor zaten. Aşağıya doğru indiğinde şöyle hemen bastırıyorum. O zaten ağız kısmı, o ipimiz genişlediği için hiçbir şekilde bir daha çıkmıyor. Şimdi aynı işlemi şurada da yapalım. Dediğim gibi yarım santim kadar bırakıyorum. Sonra yakıyorum ve bastırıyorum. Böylelikle ipin ucu buraya sabitlenmiş oluyor. Bakın görüyorsunuz. Burada artık hiçbir şekilde bunun atma şansı yok. Çıkma, sökülme durumu söz konusu değil. Evet. İşte bu kadar. Tüm detayları bitirdik. Ne kaldı? Püsküllerimiz kaldı. Hemen püsküllerimizi çantaya nasıl monte edeceğiz? Oradan başlıyoruz. Evet, şöyle bir aksilik yaşadım. Ne yazık ki videoyu yanlışlıkla sildim. Ama hemen şu diğerinin üzerinden nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Çok basit bir şekilde. Bakın buradaki düğümünü çözüyorum. Sonrasında bu elimde ince metrelik zincir var. Bunları herhangi bir tuhafiyeden rahatlıkla bulabilirsiniz. Hatta kullanmadığınız bujiterileriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz. Bakın şu şekilde yine kendi içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde. Diğerini de aynı şekilde yaptım. Ve sonrasında bunları benim şu şekilde küçük böyle daha önceden bir çantadan çıkarttığım halkalarım var. Sapından çıkarttım. Şöyle halkalarım var. Bu halka yardımıyla birinin ucunda 2 tane, birinin ucunda 2 tane var ya, onların hepsini aynı halkaya geçirdim ve bu şekilde çantama montajını yaptım. Şimdi hemen dilerseniz görelim nasıl olduğunu. Ve finaldeyiz. Gerçekten o kadar tatlı, o kadar güzel, bakmalara doyamadığım bir çanta oldu ki umarım siz de beğenmişsinizdir. Boyuyla posuyla tam benlik bir çanta oldu. Büyük çanta sevenler için gerçekten harika. Dediğim gibi siz daha minyonsanız ve daha küçük çantalar tercih ediyorsanız yan parçaları aynı bırakaraktan ön parçanın enini bir tık küçültüp boydan da biraz önce söylediğim gibi toplamda 4 santim eksik tutarsanız size de uyacaktır bu çanta diyorum. Gerçekten ben çok severek ördüm. Çok keyifli çalıştım. Bakın gösterdiğim şekilde sadece bir düğümle, yani istediğimde bunu ne yapabileceğim? Çıkartabileceğim. Zincir tercih etmemin sebebi daha dökümlü durması, daha aşağıya doğru güzel bir duruş elde etmesi. Bakın görüyorsunuz, her zaman püsküllerimi ütülüyorum. Ütülediğinizde böyle çok daha düzgün ve pürüzsüz bir görüntü elde edebileceksiniz. Hemen şöyle tekrardan iç detaylarına bakalım. Çıt çıtımız, deri cebimiz, kocaman iç hacmimiz, gerçekten bakmalara doyamayacağımız bir çanta hazırladık yine birlikte. 750 gram kağıt ip ve aksesuarlarımızla çantamız harika oldu. Dediğim gibi aksesuarlar tercihe bağlıdır her zaman. Lütfen görüp kendinizi kısıtlamayın. Deri sapınız yoksa örgüden sap örebilirsiniz.
ya da içine deri cebiniz yoksa siz örgüden cep dikebilirsiniz. Lütfen bu konuda kendinizi kısıtlamayın. Malzemeleri, alternatifleri dönüştürmek tamamen sizin elinizde. Bakın gördünüz, ben elimde olan bir zinciri hemen ne yaptım? Değerlendirdim. Bu kullanmadığınız bir kolye bile olabilir yani. Yeter ki isteyin. Bakın oldukça geniş iç hacmi var ve çok da güzel geniş ceplerimiz var. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar sabırla bu videoyu izlemişsinizdir diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bu güzel çantaları benimle örmeye devam edebilirsiniz diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.